Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş, dikişsiz, çok kolay, çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz şöyle. Çok güzel, çok şık, kolay bir model oldu. Çok da kullanışlı bir model. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler model şu yan haroşalardan uzayacak hanımlar, şu kenarlardan. Daha büyük yapmak isteyenler yanlara benden birkaç sıra haroşaya fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de yandaki haroşa sayısını azaltabilir. Örerken sizlere bu kenarların mezura ile ölçülerini de vereceğim. Patiğimize şu bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. Yeşil ipimle başlayacağım. 5 ilmek olarak. Şöyle yeşil ipimle buraya 5 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi attım. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde artırmalara da başlayacağız. Artırmaları tam orta ilmeğin sağından ve solundan yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi şişime doladım. Şu ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu bir ilmek orta direk ilmek olacak hanımlar. Bu orta ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Tam olarak şu orta ilmekten bahsediyorum. Bu bölümü. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar buraya ipimi şişime dolayarak artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Artırmamızı yaptık. Şişimizde hanımlar böylece 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Bakın, artırdığımız ilmekleri de haroşa örüyoruz. Sadece şu ortadaki artırma yaptığımız ilmek tam orta ilmek. Bakın, bunu ters örüyorum arka yüzde. Kalanlarımı yine haroşa olarak ördüm. Bu sonuncu ilmeğimi şöyle ipimi kendime doğru aldım. Örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağım. Yani kremime geçeceğim. Aynı işlemi artırmaları devam edeceğiz hanımlar. Tek fark renk değiştiriyoruz. Şimdi krem ipimle devam edeceğim. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi bu defa örüyorum. Hemen yanındaki ikinci ilmeğimi de ördüm. Öreceğim. Bir dakika, önce bir şey yapalım. Düğümümü atıyorum bu kenarımıza. Patiğimiz sökülmesin diye. Kenar ilmeğimi ördüm. Hemen yanına ikinci ilmeğimi ve ipin ucunu şöyle atlatarak getireyim. Şu üçüncü ilmeğim. Bakın tam orta ilmeğe geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz yani haroşa örüyorum. Ön yüzde tekrar artırmamızı yaptık. 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum hepsini. Sadece şu artırma yaptığım ilmeğin tam ortadaki ilmeği ters örüyorum. Bakın, bu ilmeğin zaten yeri belli. Şöyle. Tekrar diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ipi kendime doğru aldım. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Her bir diş haroşada bir renk geçişi yapıyoruz. Şimdi yeşil ipimi aldım. Tekrar şu orta ilmeğime kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu defa 4 ilmek. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4. Bakın, bu defa 4 ilmek ördüm. Bakın, tam orta ilmeğime geldim. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmekleri haroşa öreceğim. Sadece ortadaki ilmeğimi
ters öreceğim. Bakın tam orta ilmeğime geldim. Bunu ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi örmedim. Ön yüzde renk geçişi yapacağım. Tekrar krem ipime geldim. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. Ortadaki ilmeğime kadar örüyorum. Bakın. Orta ilmeğime şöyle geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük. Arka yüzde artırma yapmayacağım. İlmekleri haroşa öreceğim. Sadece ortadaki ilmeğimi ters öreceğim. Bakın orta ilmeğime geldim. Bunu ters örüyorum. Kalan ilmeklerim haroşa örülüyor. Ve yine sonuncu ilmeğimi örmedim. Çünkü ön yüzde yeşil ipime geçeceğim. Model böyle hanımlar. Bu şekilde devam edip gidecek. Renk değiştire değiştire aynı işlemi yapıyoruz ve her artırmada ilmek sayısı da ikişer ikişer artıyor. Bakın orta ilmeğime kadar ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. İlmek sayımız 15 oldu. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Gördüğünüz gibi ilmek sayılarımız da artıyor. Arka yüzde tekrar ilmeklerimin hepsini haroşa öreceğim. Orta ilmeğim şöyle ters. Kenar ilmeğimi yine örmedim. Model bu şekilde devam edecek hanımlar. Şu anda 15 ilmeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi biz bu işleme hanımlar ne kadar devam edeceğiz? Hemen onu da söyleyeyim. Bu şişimizde 45 ilmek olana kadar devam edeceğiz hanımlar biz bu artırmalarımıza. Şişimizde 45 ilmeğimiz olacak. Bu şekilde 45 ilmek olana kadar hanımlar patiğimizin bu bölümünü yapalım. Aynı şekil yapılıyor hanımlar. Yani bir diş haroşada bir renk değiştiriyoruz ve orta ilmeğin sağından ve solundan artırmalar yapıyoruz. 45 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 45 ilmeğim olana kadar patiğimin bu bölümünü yaptım geldim. Şekil daha iyi anlaşılır olsun diye ilmekleri şöyle iki kişiye paylaştırdım. Görüntü daha net dursun, şekil daha iyi anlaşılsın diye. Şu anda 45 adet ilmeğimiz var hanımlar. Şimdi artık artırma yapmayacağız. Yeşil ipim ile devam edeceğim hanımlar. İlmeklerimi yeşil ipim ile öreceğim. Artık bu iki şişe paylaştırdığım ilmekleri tek şişe toplayacağım. 45 ilmek ile yeşil ipimizle bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Artık krem ipimi de burada şöyle keseceğim. Hemen kremimin ucunu düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin. İlmeklerin tamamını yeşil ipim ile normal düz örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Krem ipin ucunu da gizleyerek getirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar yani şu diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Artırma yapmıyoruz. Tekrar arka yüzde de yine haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş haroşamı yeşil ipimle ördüm hanımlar. Şimdi bu bölümde kesim yapacağız artık. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Şöyle. Hanımlar biraz gevşek bir kesim yapalım. Sonrasında tabanımızı yapabilmek için bu kesim yaptığımız ilmek yerleri var. Bakın V şeklinde. Buralardan ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmekleri kesiyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını keselim gelelim. Evet, ilmeklerimin tamamını kestim hanımlar. Bakın şurada bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi keser kesmez hemen şu kenarda bakın kenar ilmek yerleri var. Patiğimizin şu kenarını yapabilmek için bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bir ilmek şişimde var. Bakın ilk krem kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkarttım. 2 oldu. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. Bu şekilde. Bakın bu uca kadar ilmeklerimizi çıkartacağız hanımlar.
Toplamda 22 adet ilmek olacak. Kenarlarımızı 22 ilmek olarak yapacağız. Hemen bir sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 ve hemen son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 22. 22 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine aynı şekilde haroşalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra tekrar ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. 22 ilmek ile patiğimizin öncelikle bu sağ kenarını yapıyoruz. Tekrar ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi almadım. Kenar bölümlerinde de hanımlar tekrar ön bölümü olduğu gibi bir diş haroşa yeşil ile bir diş haroşa da krem ipimiz ile yapacağız. Şimdi krem ipimi ön yüzdeyim. Şöyle ekliyorum. Bu defa ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra krem ipimin ucunu düğümleyeceğim. Şöyle ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu defa haroşamızı krem ile yapacağız. Bir diş haroşa yeşil ipimiz ile bir diş haroşa da krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. 22 ilmek olarak patiğimizin kenarı yapılacak. Evet, sonuncu ilmeği de ördükten sonra geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa örüyorum. Böylece ön yüzde 2 diş haroşamız oldu. İlkini yeşil ile yapmıştık. İkinci diş haroşamızı krem ipimiz ile yaptık hanımlar. Tekrar ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu kenarda sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi yeşile geçeceğiz. Haroşamızı yeşil ile yapacağız. Sonra krem ile bu şekilde devam edecek. Bu kenar bölümüne hanımlar şuraya ben toplamda 20 diş haroşa ördüm. En son 19. Haroşamı yeşil ile yapmıştım. En son kesim yapacağım için 20. diş haroşamda da yeşil ipimi kullandım. Şimdi ben buraya 20 diş haroşamı tamamlayacağım. Ardından mezura ile sizlere ölçüyü vereceğim. Buradaki haroşa sayısını vereceğim ölçüye göre ayarlayabilirsiniz, ayak ölçünüze göre. Şimdi ben buraya toplamda hemen 20 diş haroşamı tamamlıyorum. Ardından geliyorum. Evet hanımlar, patiğimin bu sağ kenarını tamamladım, geldim. 20 diş haroşam var. 20. diş haroşamı kremle değil de son diş haroşamı da yine yeşil ile ördüm kesim yapacağım için. Şimdi burada sizlere bu kenar ölçüsünü mezura ile vereceğim. Ona göre ben 20 diş haroşa yaptım ama belki siz daha fazla ya da daha az yaparsınız. Bakın, bu kenar bölüme şöyle bakın, şu ilk yeşil haroşamdan itibaren ölçüyorum. Şöyle 7,5 santim olarak yaptım. Sizler 40-41 numara yapacaksanız burayı 8,5 santim olarak da yapabilirsiniz. Ya da 35-36 numara küçük yapacağım diyenler de burayı 7,5 santim olarak yapabilirsiniz. Buna göre de haroşa sayılarınızı ayarlayacaksınız. Benden daha fazla ya da daha az sayıda haroşalarınız olabilir. Kenar ölçümüz budur. Şimdi ilmeklerimi ön yüzdeyim, artık keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Şöyle. Yine gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar. Çok sıkı bir kesim yapmayacağım. Çünkü topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden tekrar ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde kesimimizi yapıyoruz. İlmeklerimizi tamamını keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimizi kestim. Son bir ilmek kaldı. Kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye şöyle kenar bölüme 2 tane zincir atıyorum. İpimizi kesiyorum. Sağ kenarı tamamladık. Şimdi sol kenara başlayacağız hanımlar. Öncelikle şu ön yüzde, şu kenardan başlayarak şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerim burası. Yeşil ipim ile ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Sırası ile kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartacağız. Hemen ikinci ilmeğimden sonra şu ucumuzu düğümleyeceğim. Diğer sağ kenarımızı 22 ilmek olarak yapmıştık. Buradan da 22 ilmek çıkaracağız. Şöyle bakın, krem kenar ilmek yerine geldim. Yeşile geldim. Bu şekilde sırasıyla 22 adet ilmeğimizi çıkaracağız hanımlar. Şöyle yeşilin ucunda gizleyerek getiriyorum. Burada 3, 6, 7 ilmek olmuş. 8. ilmeğim, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve şurada son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Hemen şuradan 22. 22 adet ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi 22 ilmek ile buraya haroşalarımızı öreceğiz. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Diğer sağ kenarı nasıl yaptıysak 22 ilmek ile sol kenarımızda aynı şekilde yapılacak hanımlar. Tekrar ön yüze renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Burada krem ipimi ekleyeceğim artık. Şöyle kremimi alıyorum. İlmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Kremimizi ekledik. Yine bir diş haroşa yeşil ile bir diş haroşayı da krem ile örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmekleri krem ipimiz ile öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine krem ile öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Sonra sırasıyla yeşil, krem böyle devam edecek. Ben sağ kenarımızda toplamda 20 diş yani 20 sıra haroşa yapmıştım. Sol kenarı da aynı sayıda yapacağım. Sizler de yine aynı şekilde sağ kenarı ne kadar yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda tamamlayın. Gelin hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında yaptım geldim. En son son iki diş haroşamı yeşil ipim ile ördüm. Şimdi ilmeklerimizi keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak yine gevşek bir kesim yapıyoruz. Patiğimizin kenar bölümlerini böylece tamamlamış oluyoruz hanımlar. İlmeklerimizi keseceğiz. Yine gevşek bir kesim yapalım. İlmeklerin tamamını keselim gelelim hanımlar. Evet, ilmeklerimin hepsini kestim. Şimdi burada bir ilmeğim kaldı. Şimdi buradan itibaren bakın, misinalı şiş kullanabilirsiniz fakat ben bu aşamada şöyle bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Patiğimizin taban bölümünü yapacağız. Şöyle. Hanımlar bakın, şuralarda kenar ilmek yerleri var. Sırasıyla şu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek tabanımız için ilmekler çıkartıyoruz. Bu şekilde. Bakın burada 3, 6, 9, 10 ilmek oldu. İlmek çıkartma işlemini hanımlar buradan başladık. Şu ön bölümlere, sonra da şu diğer uca kadar sırasıyla kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Ben bu uçtan şu diğer uca toplamda 85 ilmek çıkarttım. Sizler şu yan haroşa sayılarını benden fazla yaptıysanız ilmek sayınız birkaç ilmek fazla olabilir. Bu haroşa sayılarını benden eksik yaptıysanız da ilmek sayınız benden birkaç ilmek eksik olabilir. Dediğim gibi ben buradan buraya 85 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, ardından buluşalım. Evet, şu uca kadar 85 ilmeğimi çıkarttım hanımlar bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi haroşa yani düz örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Burada bir diş haroşamız oluştu 85 ilmek ile. Şimdi burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz. Hanımlar, ilmek sayınız kaç olursa olsun ilmek hesaplaması şöyle olacak. Buruna 7 ilmek ayırıyorum ben. Şişimde 85 ilmeğim vardı. Buruna 7 ilmek ayırdım. Geriye 78 ilmeğim kalıyor. Kalan ilmeği de iki yana eşit paylaştıracağız. 78 ilmeği iki kenara eşit bölünce yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Ayrım bu şekilde yapılacak hanımlar. Toplam ilmek sayısından burun ayırdığımız 7 ilmeği çıkartacağız. Kalan ilmeği de iki yana eşit paylaştıracağız. Şimdi tabanımızı yapabilmek için bu ilk kenara düşen 39 ilmeğimi normal öreceğim. Şu kenar ilmeğimle birlikte 39 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. 39 ilmeğimizi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 39 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum hanımlar. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Burun kısmına 7 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Hanımlar tabanımız 11 ilmek olacak. 11 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Şimdi yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek hemen şu kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. İpim kesik çıktı. 10 ilmeğimiz olmuş. Hemen tekrar ipimi bir düğümleyeyim hanımlar. Hemen şöyle iplerde böyle sorun ara ara oluyor ve ben hiç hoşlanmıyorum bu durumdan ama maalesef oldu. Hemen şöyle ipimi tekrar buraya düğümledim. İpimi karşıda yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Artık 11 ilmek olarak kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Taban 11 ilmek olacak. Bu aşamada 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesim yapacağız. Tekrar ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 11. ilmekte kesimimi yaptım. Kesimden sonra tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yeniden geri döndük. Taban 11 ilmek ile bu şekilde yapılıyor hanımlar. 10 ilmek örüyoruz. 11. de kesimi yapıyoruz. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10. 11. de kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. 10 ilmek öreceğim. Şu ilk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de kesimimi yaptım. Tekrar geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz. Bu şekilde biz bu kesme işlemini sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerin tamamı bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi bu şekilde patiğimizin tabanını örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 11 ilmek ile ördüm geldim. Şimdi bu 11 ilmek ile patiğimizin topuk bölümünü yapacağız. Bu aşamada yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şişimde 10 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var yanlarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum şuradan. Tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi alıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum yine. Tekrar son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen şu kenarda ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 11 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bakın bu şekilde keseceğiz. Ve bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum.
Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ve geri dönüyorum. Bu sağ kenarda geri dönüp ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bakın şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum buradan. Şöyle. Hanımlar, biz bu işleme şu 2 uca gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin topuk bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi ilmeklerimi artık kesiyorum. İkişer ikişer toplayacağım. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Şu kenarında yüksek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile dibine batarak burayı düzlüyorum. Şöyle. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Şimdi tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Onu da yapılışını hemen anlatacağım. Bu aşamada bir zincir oluşturuyorum. Hanımlar, ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak şu ipin ucunda gizleyerek götüreyim. Şöyle bir ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde kenar tığlamamızı yapıyoruz. Çok sıkı yapmayalım hanımlar. Patik boğazı yoksa darlaşır, ayağa zor girer. Biraz esnek yapalım. Bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak şöyle ilmekler çıkartıyoruz ve tığımızdaki 3 ilmeği topluyoruz. Bu şekilde. Patiğimizin çevresini böyle şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Evet, patiğimin çevresini dolandım, geldim ilk başladığım yere kadar. Buraya da 2 tane zincir atıyorum ve ipimi keseceğim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Şöyle arka ilmek aralarına girerek bakın. Şöyle zincir tekniğiyle sıkılıyorum, düğümlüyorum tekrardan. Bu şekilde ipimizin ucunu gizliyoruz. Patiğimizi tamamladık. Çok kolay, örmesi zevkli, şık bir model oldu. Ayakta da çok rahat, dikişsiz olması itibariyle gayet kullanışlı bir model. Evet, patiğimizin duruşu bu şekilde, görüntüsü. Şöyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Gayet güzel, şık, hoş bir model oldu hanımlar. Çok kullanışlı, rahat bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet, ayaktaki duruşu da modelimizin bu şekilde. Şöyle. Tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.